Merhaba arkadaşlar, Beginner's Guide'ın 2. bölümündeyiz. Bu oyunu kim yapmıştı? Stanley'sparable'ın yapımcısı yapmıştı. Bir oyundan daha çok değişik bir hikaye anlatma yöntemi veya yeni tür sanat zımbırtılarında enstalasyon diye geçen, yerleştirme diye geçen bir iş de diyebiliriz. Absürt bir hikaye örneği diyelim. Şimdi evet, çıkış yapıyormuşuz. Hadi çıkalım o zaman. So, this, combined with the entering game from earlier, tells us that Coda believes his games are connected somehow. It could even be that the stairs game and the puzzle game are literally connected in between this and the entering game. Daha bir önceki bölümde sonlara doğru oynadığımız bir giriş oyunu vardı. O giriş oyunu ve bu çıkış oyunu birbiriyle bağlantılı olabilir diyor. Hatta diğer oyunlar bu ikisinin arasında olabilir diyor. Evet, bakalım nasıl gariplikler bekliyor bizi. There's a bigger picture that all of his games are meant to play a role in. Some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. And diyor ki hepsini görene kadar tamamen kavrayamayacağımız bir olay varmış diyor. Büyük resme odaklan diyor. Hadi bakalım. Once we have, we can step back and start to understand what exactly that bigger picture is. Peki tamam. Makul. Evet. Umarım daha iyi duyuluyordur. Yine unutmuşum bunu. Düzeltmeyin. Great and lovely decent. Tamam. Muhteşem ve sevilesi diyor. Ortalama. Decent. İdare eder gibi bir sanki. Let's talk about video game development for a second. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot do. Evet. Burada tabii şeyden bahsedecek. Oyun motorlarından bahsediyor. Bir oyun ne yapıp ne yapamayacağı üzerinde konuşacak galiba. Fark ettiyseniz zeminde ilerledikçe sanki aynı zemin üzerinde değil de biraz daha aşağı doğru gidiyormuş hissiyatı veriyor yani. Bakalım ne olacak. So in other words, the engine is a set of tools for game development. Tamam. Yok değilmiş. Düşündüğüm gibi değilmiş. To make all of these games, Coda is using an engine called Source. Like all engines, Source has certain things that it does. Source da bir kaynak. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabii. As well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working with what the engine does well. Diyor ki işte oyun motorlarının zayıflıkları var, bir de daha iyi yapabildiği şeyler var. Daha iyi yapabildiği şeyler işte böyle kutu gibi, işte düz koridorlar, boş odalar yapmak diyor. O yüzden böyle tasarımlar yapıyor diyor. Bakalım nereye gidecek olay. The tools available to the creator shape what kinds of creative work they're going to end up making. You might consider paying attention to the architecture in Coda's games to notice how they seem to... Evet, da mimariye dikkat etmişsinizdir diyor. Stem from an engine that's very good at producing linear boxy corridors. Tamam. Boxy corridors, yine koridordan konuşmuştuk. Ne yapacağız mı? Streetwise diyor. Full. Wise ve full'u kullanarak. Bütün iki kapı var zaten. Ne bütün kapısı? İlginç. Bakalım burada ne var? Burada bir şey yok. Ama olabilirdi de. Şimdi geniş merdivenlerden, koridordan ineceğiz. Ama inmeden önce çıkabiliyor muyuz? Hayır, çıkamıyoruz. Kendimi aşağı atacağım. Tamam. Tamam, şimdi o balıkçılıkla alakalı olan hikayeyle bağlanma ihtimali olabilecek bir yer. İçimde bir ürperme oldu. Bakalım nasıl olacak. Atlayalım o zaman. Hiçbir şey olmadı. Baya kötü bir
durumlar burada. Of. İçim bir ürperdi ama oradan atlarken belki bir şey bile kaçırmış olabiliriz. Bilemiyorum. O merdivende yavaşladığımız oyun alakası olabilir mi acaba diye düşündüm. Ama oyun motorunun yapısıyla alakalı bir şey olabilir. İlerleyelim. Aa, cam varmış. Şimdi fark ettim. Evet, o ama ortada cam var. Bayağı görkemli bir salona girdik. Buradan Görkem'e selamlar. Eyvah eyvah. Resident Evil 4'teki zıplamalı hoplamalı bölüm gibi olmaz umarım. Hiç etrafa bakınmadan geçiyorum yani abi. Oo, kapanmış. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah, insan hiçbir şey olmasa bile ürperiyor bir şey olacak. Ya kardeşim, ben oradan geçmek... Bir de yanlara da... This prison, funny enough, in Coda's original design, the doors stayed shut for a full hour before letting you go. Oha! Gitmemize izin vermeden 1 saat boyunca kapıyı kapalı tutuyormuş bu. Hapishane. Yine o stanley'sparable'ın garip achievement'lara alakalı bir şeyler olabilir. Bu oyunda achievement var mı? Daha bakmaya fırsatım olmadı. Bunu görünce aklıma geldi. Oyun ara verdiğimde bakacağım. If you don't mind, I think we're gonna skip that. This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game... Ha, evet. Koda'yla oyunun yapımcısı tartışıyormuş bu durumu. Çok tartışıyorlarmış ...might actually be playable. Whether it means anything if no one can... Oynanabilirlik önemli. ...get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file. Şimdi bu oynanabilirlik üzerine tartıştıkları bir gün. Tabii bu oyunumuzun yapımcısı, artık bilemiyorum kendisi midir, Koda değil midir, onu tartışmayacağım. Daha hani oynanabilir, daha ulaşılabilir şeylerden yanaymış. Bir gün Koda buna bir sıkıştırılmış dosya, zip dosyası göndermiş. Titled Playable Games. Evet, oynanabilir oyunlar adı altında. That was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Ortada boş kutular var ve hiçbir şey yok. Oynanabilir. I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. Bir şeyler saklıdır diye hepsini oynamış ama hiçbirinde bir şey yokmuş. Aa, cam var, evet. İnelim bakalım. Koşmaca var mı? Koda biraz fazla ruhani bir arkadaşmış. İlginç bir arkadaş. It's the puzzle again. With the exact... Bu puzzle'ı unutma demişti. Bu puzzle'ı unutma diye uyarı vermişti. Tamam. Same solution as the last time. There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise I'll share with you my interpretation very shortly. Anladım. Bu hani bulmacayı ne bu kadar değerli yapıyor, onu hala anlamamış. O zaman şimdi
hafif yani ufak bir görüşünü paylaşacakmış. Bakalım. Bayağı ilginç gidiyor. Arka koridoru yer değiştirecek mi diye bakıyorum stanley'sparable'dan sonra. Evet, kapattım. Here, Coda begins using a kind of dialogue system. Yukarıdan bir yerden geldi diyor. Oralar nasıl diyor? Use the 1, 2, 3 buttons on your keyboard to respond. Evet. Orada işte beyazlık. Evet. Şimdi ikincisinde 1 saat, büyük bir hapishanede 1 saat harcadım diyor. Birinde işte böyle her tarafta uçuşan, dağılan giden kutular vardı, bloklar vardı diyor. Bu da beyazlık, yani beyazlıkla dolu bir dünya vardı diyor. Ne diyelim o zaman? 2'yi seçiyorum. Evet, bu yukarıdaki dünya, sen orada bulundun diyor. Ama şimdi bu önemli diyor. Diyor ki yani o geçtiğimiz puzzle'dan geçtin mi diye soruyor. Ben de ne diyeyim? Geçtiğimiz bir cevap var. Geçtik diyor. Öyle bir şeyden geçtiğimi hatırlamıyorum diyor. Bir de size anlatmayı tercih etmiyorum diyor. Ben tercih etmiyorum o. Seçtim. Daha yeni tanıştık dedim. Burada tıkılı kaldık. O bulmaca bizim tek kaçışımız. Oradan geçmek zorundayız diyor. Oradan geçmek mi istiyorsunuz? Bence bana güvenin diyor. Fakat bana güvenin diyor. Geçmek istemezsiniz diyor. Orada ne olduğunu anlatmama izin verin size diyor. Nasıl çözeceğimi yanlışlıkla 2'ye bastım. Orada ne olduğunu ben kendim görmem gerekiyor. Kolay kolay bu anlatılamaz diyor ki her şeyi kendim görmek zorundayım. Bayağı depresyona girdik. Depresyona sokar adamı bu yani. Şimdi geçtiğim biri bulmaca mıydı diyor. Evet. Nasıl çözüldüğünü biliyor musunuz diye sorabilirim. Hayır, ben bütün süre boyunca buradaydım diyebilirim. İnkar edeyim mi? İnkar ediyorum. Evet. Sana önerim diyor ki şu bulmacayı tekrar görmeni tavsiye ederim diyor. Çözülmek için yapılmamış. Fakat diyor siyah bir boşluğun ortasında oturabiliyorsun diyor. Şimdi eğer çözersem ne olacak? Niye oturayım diyor. Kara bir boşlukta. Siz kimsiniz diye soruyor. Tamam hadi çözersem ne olur diye. Emin değilim. Kuşkularım var diyor. Hızlı geçti, okuyamadım ya. And so we make one last descent down to the final floor of the level. Evet. Son katına indik. Oyunun. İlginç. Bana Duke Nukem'i hatırlatan, Duke Nukem 3'teyi hatırlatan bir yere geldik gibi gelecek ama geldik gibi geldi ama. It's a lamppost. Okay, I can't tell you quite why, but for some reason Coda fixates on this lamppost. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. Bundan sonraki bütün I'll tell you what I varmış. think. I think that up to this point, you know, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants...
Ha, tutunacak bir şey arıyormuş. Çok soyut oyunlar yaptığı için e, tam olarak kesin bir amacı da yok. O yüzden referans olarak, tutunacak bir nokta olarak bu lambayı kullanıyormuş. Bundan sonraki bütün oyunlarında bu lamba oyunun sonunda varmış. Wants the work to be leading to something. Evet. He wants a destination. Durak Which is what this istiyor. lamppost is. It's a destination. We're going to see it in the work as well. His games are just going to become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them. And as we go, that idea will get clearer and clearer and clearer. Bak bu ilginç olurdu. Daha açık hale gelmeye başlayacakmış fikirleri. Daha açık, anlaşılır. Nisan 2009 bayağı bir süre atladı Ocak'tan sonra. Oyuncular tarafından görülüyor. Şimdi ekranımda bir gitme olduğu için ilk şey göremedim ama şöyle diyor. İkinci ve üçüncüsünü gördüm veya sonuncusunu veya bir öncekini. Diyor ki yürürken not bırakabiliyorsun sağda solda. İnternetteki insanlar, bu oynayan insanlar bu notları görebiliyor. Hadi bakalım. Çok güzel bir not da. Nice room. Nice room not. Güzel bir oda değil. Güzel bir oda nokta I'm sure değil. you can deduce this, but this game is not Bu connected oyunu to the nasıl internet. All of the notes that geçiyorsun? you're going to see have been written by Coda. This was actually the first game Bunun of his hiçbir that I amacı ever yok. played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. Şimdi Sacramento'da bunlar tanıştıkları zaman süre aralığı içerisinde böyle yakın bir zamanda yaptığı bir oyunmuş. İşte çok zor bu ama ne bileyim tam toparlayamadım. İlerleyeyim. Ben de şu an şaşkın hissediyorum In kendimi. retrospect, I think I was probably a bit too pushy, trying to get Çok zor ve biraz daha hani olan mekanikleri, hani oyun yapımını biraz daha böyle ileriye sürüklüyor. Daha ilginç bir, zorlayıcı bir tarafı var. his attention. Anlaşılabilir I was bir over enthusiastic. şey. But he was very gracious Herkes bunu about it okusun. and very patient with me. Hey, And I cooled off eventually. burası Feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is going to happen if you read all of them. Either way, to me they convey a sense of loneliness. I see this person who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express Toplar them veya except as taşlar. scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. Tabii bu oyunlar genelde yalnızlık ve üzerine böyle biraz daha depresif oyunlar. Bunlar oynanmak için yapılmayan oyunlar. O yüzden çok değişik bir noktadalar. Oynadığımız herhangi bir oyundan. Bakalım ne olacak. Şu an hafif hafif içime bir sıkıntı gelmeye başladı. Esmeye başladı. Evet, hiç anlaşılır But bir it's şey. ironic, isn't it? That in playing this game and seeing Çok how uzun. alone Coda often felt, that we Özet geç. get to know him better and actually kind of connect with him. And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. Evet, bu kişiyle alakalı daha çok şey öğrenebilirim. Biraz daha garip bir sosyalleşme aracı olarak kullanabilirim diyor. I could just get to know you through your work. Evet, yine aynı şey. I think this is why I always liked Coda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. And then I feel less lonely too. Şimdi oyunun dünyasına davet ediyor diye düşünüyor.
Öyle söylüyor. Kendimi biraz daha az yalnız hissediyorum diyor. Bilemeyeceğim, şu an beni bayağı bir daralttı açıkçası. Bugün başka bir şey yapabilir miyim, onu zaten kenardan atlayamıyoruz. Bu bölümle alakalı. Evet. Okumaya çalışıyorum şu an. Biraz dağıldım yani. Bu son 2 bölümden sonra bayağı kendimi toparlayamıyorum şu an. Oynarken şaşkınlık içerisindeyim açıkçası. Şurada bildiğim bir kelimeyi bile çeviremiyorum şu an. Yani refuse'u biliyorum ama çeviremiyorum şu an. Beni bayağı bir burada bir şey yok, geri dön diyor. Ona dinleme diyor. İnsan bayağı zihnini karıştıran bir oyun olmuş. Bedava tişört, tamam. 3x5 large'ın varsa giyerim. Kapıyı açamıyoruz. Hop. Açıl susam, açıl. Açıl. Fıstık açıl. Açıl. Ceviz açıl. Olmuyor değil mi? Ali Baba ve Kırk Haramiler'de vardı. Öyle bir sahne. Öyle bir baba örgüsünde öyle bir olay. Kapıyı tekrar açamadığı için haramiler öldürüyordu. I would like very much. Arzulanmayı çok istiyorum diyor. İsterdim mi? İstiyorum mu diyor. Bir şeyler yazmaktan korkuyorum. Buralar pek de kalabalık değil diyor. İçeriye girebilirsin sanırım diyor. Hiç uğraşma diyor. Hiç kendini yorma diyor. Burada geri mi döneyim? Bayağı yani depresyona sokar bu oyun insanı. Depresif bayağı. Ekranımda monitörümde gidip geliyor oyun sırasında, bana benimle anlaşırmış gibi dediklerimi kanıtlıyor. Ha, bak şu geriye doğru gitme oyununda olan boşluk. Bilerek mi bıraktı acaba? Yani hepsi birlikte. Diyor ki güvende değilim diyor. Biliyorum. Korkmaz. Hiçbirimiz güvende değiliz. Bakayım. Evet. Doğru bir şey öğrenmişsin. Düşemiyoruz. Etik. Oh, bayağı uzun sürecek bu. Neyse şu tabloyu inceleyelim biraz. Evet, güzel. Bir de fısıltı çıkarıyor. Fark etmişsinizdir. Notların üzerine gelince. Buradayım diyor. Hepimiz buradayız. Falan filan. İşte korkunç sırlar. Oyunu yendim. Yendim. Daha çok uzun yolu var. At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. In each of his games, after exploring a theme that, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution. He understands exactly how it works, and so it gives him a simple. Yani aslına bakarsanız kapı hayatın bir dönemini kapatıp yeni bir döneme geçişi temsil ediyormuş. En azından dış ses öyle söylüyor. Bakacağız. Mechanism for moving on. Ve yani ne kadar oyun zorlaşsın yine onu atlatmak için kullanılan bir mekanizma. Okumayacağım, çok uzun sürer. And because there's this dark area between the doors, a space between spaces,
Before you move on, you get to pause. En başa Just for a moment, geri dönüyorum diyor. a few seconds to reflect on Burası o and kadar let da go kötü of değil the ya. events that led you here. Hiç To çözüm step yok. back and connect the pieces together. Başka To grasp at that elusive bigger picture. gerçekten resmen benim konsantrasyonumu ekran gibi çok saçma. Evet. Şu an daktilo sesi duyuyorum tahminen. Başka bir şey de olabilir, emin değilim. Nasıl not bırakılıyor bilmiyorum. Şöyle mi? Demek ki bırakılmamış. Orada mısın, bir şey söyle. Herhangi bir şey olursa senin konuşmaya ihtiyacım var. Lütfen konuş. Konuş. Tamam konuş. Konuşuyorum zaten. Konuşuyorum ama bakın görüyorsunuz konuşuyorum. Bir bir el yüzü yıkayayım, ondan sonra tekrar oyuna devam edelim çünkü gördüğünüz gibi büyük ihtimalle kıpkırmızı oldum.